Manzaraya bir baksana. Uy, şöyle iki erle beraber bu tankı buraya çıkarmışlar. Şoför Abdülkadir Kurtmuş, 70 yaşında. Yavrular evde, anneleri dağa gidiyor, akşamüstü dağa giderler, sabahleyin gelirler. Onları çağırıp. Şu anda Girne'nin en eski yerlerinden bir tanesindeyiz. 45 dakika sen ne yapıyorsun, kayıt mı aldın? Evet, müsaade var mı? Öyle direkt çektim de. Espresso 100 liradan başlıyor. Galiba en ucuz espresso arkadaşlar. Şu manzaraya bakın ya, gün batıyor şu anda. Kıbrıs'a geleceksen ilk önce geleceğin yer Girne'dir. Merhaba arkadaşlar, YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Ben Fuat Deri. Nasılsınız? Umarım keyifler yerindedir. Şu anda Girne'ye yakınız, yani Girne'nin içinde sayılabiliriz. Biz tankı görmeye gelmiştik. Tank hemen arka tarafta kalıyor. Tankı görmeye geldik. Video öyle başlayacaktım da. Tank yolunda, yani tanka doğru giderken bir kale varmış burada. Şu anda kaleye çıkıyoruz. Hilarion. Değil mi? Hilarion Kalesi olarak geçiyor. Fransız Lusignan Hanedanı tarafından yapıldığı söyleniyor. 2000 yıldan daha fazlaymış bu kalenin inşası. Biliyorsunuz ki Lusignanlar Kıbrıs'ta krallıklarını sürdürmüşler. Videoya böyle başlamak istedim. Buraya göstermek istedim sizlere. Şu anda zirveye çıkıyoruz. Zirve olarak da geçiyor burası. Hani zirve kale olarak da geçiyor. Girne hemen şurada. Bakın Girne'yi görüyor musunuz? Şimdi biz en üst tepeye çıkıp sizlere şeyi göstereceğim. Girne'yi göstereceğim. İnşası vesaire nasıl yapıldığına dair sorgulamıyorum. Hani yapılmış olabilir ama burayı fethetmek gerçekten kolay değildir. Kale 3 ayrı bölümden oluşmaktadır diyor. 3 ayrı bölüm. Aynen. En alt bölümde yer alan ana girişi koruyan savunma yeri Bizanslar tarafından 11. yüzyılda tekrardan güçlendirilmiştir. Bizansların eline geçmiş. Evet. Aynı zamanda bir Haçlı kalesi olan Hilarion diğer benzerlerinden ayıran en önemli özelliği ise savunma ve korunma işlevine ek olarak işgal, iç çatışma ve salgın dönemlerinde kraliyet ailesinin ikametgahı olarak da kullanılmasıdır. Sıcak yaz aylarında iç bahçenin serinliği ve manzaranın güzelliğinde bu seçimde önemli bir rol oynamaktadır. Abi krallar ya, vallahi evet. Bunlar var ya, o kadar muhteşem yer istemişler ki. Şöyle bu kalelerde her zaman bunu söylerim, gittiğim kalelerde, Türkiye'de olsun, İran'da olsun vesaire. Kaleler her zaman böyle kayalıkların üzerine inşa ediyorlar arkadaşlar. Özellikle bu eski Bizans filmlerini seven arkadaşlar varsa mutlaka görmesi gereken yerlerden bir tanesi. Hep genelde filmlerde görürdük böyle yerler. Yani tam dizilerdeki gibi, filmlerdeki gibi ciddi derecede. Baksana ağaçların böyle arasından yukarıya doğru çıkacağız. Buradan mı çıkıyoruz yoksa oradan mı çıkıyoruz? Ondan emin değilim arkadaşlar. Buradan çıkıyordur herhalde. Çıkılıyor buradan. Böyle bir Girne manzarası göstereyim size. Girne dümdüz arkadaşlar, böyle. Türkiye'de hangi şehre benziyor arkadaşlar? Onu yorumlarda yazabilirsiniz. Girne'de kaleye uğrayacağız. Kaleyi göstereceğim sizlere. Girne Kıbrıs, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti için çok önemli tatil merkezlerinden bir tanesi. Buranın yüksekliği 732 metreymiş. Yerden yüksekliği tamam. Fuat kardeşim sizler için neler yapıyor? Bunlar da beni takip edenler de bunu düşünüyordur ya. Takdir ediyorum seni. Evet, çok teşekkür ederim. İnsanlar bel fıtığı var bir de. Rahat bir şekilde uyurken mesela senin bu denli bu kadar çaba sarf edip kendi imkanlarında bunları çekip eyvallah. İnsanlara bunları yapabilmek takdir edilesi bir durum gerçekten. Çok sağ ol. Allah hem seviyorum gerçekten hem de işin zorlu yanlarından bir tanesi. Belim de sakat benim. Evet. Bel fıtığım da var benim. Beni takip edenlerin çoğu biliyor zaten. Çok dik bir yol. Burası bayağı dikmiş ama. Hadi bakalım. Biz oraya tutunarak tamam. Yukarıda bizi bir sürpriz bekliyor arkadaşlar. Bizi büyük bir sürpriz bekliyormuş. Şaşırıyor musun? Evet, Muhammed'in gözleri açıldı. Felaket. Gerçekten buradan ayrılan insanların yorumlarını dinliyoruz tabii biz aşağı doğru giderken. Oy oy oy. Şu manzaraya bir baksana. Oy, şöyle fotoğraf. O zamanlarda yaşayan krallardan olmak isterdim, baksana ya. Burada şey mi yaşıyordu acaba? Burası ne oluyor? Burası bir küçük bir yer. Gözetleme kulesi arkadaşlar.
Bu yani bu kale daha çok böyle gözetleme kalesi olarak geçiyordu. Kayma aman. Kayma. Böyle güzel bir manzarası var. O zaman da askerler burayı böyle gözetliyorlarmış. Aşağıdan gelenleri görebiliyorlar. Yoldan gelenleri, her yeri görebiliyorsunuz. Benim için de iyi bir deneyim oldu. Kendimi denemiş oldum en azından. Belim sakat ya. Denemiş oldum. Şu girişten böyle geldik. Hemen yukarıdaydık. Burası Kraliyet Sarayı'ymış. Şey yazıyor, mutfak yazıyor. Bu bölüm mutfak bölümüymüş. Sarnıç yeri. Su sarnıçları varmış orada. Kraliyet Sarayı yazıyor. 732 metre. Su sarnıcı. Arkadaşlar burada böyle yağmur suyunu biriktiriyorlar. Yağmur suyunu yazın kullanıyorlar. Yani çünkü Kıbrıs'ta su yok. Suyu depolamaları gerekiyor. O zaman da bile bu düşünülmüş. Şu anda bulunduğumuz yer bahçesi. Ve bahçesinde de öyle küçük yerler var. Mutfak orada. Burası saray işte. Terasına bak kralın ya. Abi işte kralların istediği. Ay görüyor musun? En üst bölgede, en üst yerde, manzarası en güzel olan yer. Sadece Kral dairesi ha? Düşünebiliyor musun? Kral dairesi. Demek ki o zamanlardan Evet. gelme. Zaten oradan geliyor. Manzara. Çok iyi vallahi ya. Adamın canı sıkılıyor, geliyor burada oturuyor arkadaşlar. Böyle manzarayı izliyor. Kralın arkadaşı. Bir krallık. Sen de başka bir krallıktan geldin. Böyle oturuyoruz, sohbet ediyoruz. Kahve var, çay var burada. İçiyoruz. Manzara karşısında. Evet, Ya da ittifak bence- falan onlara konuşuyoruz. büyük Nereyi ihtimalle- fethedelim? Nereyi fethedelim sence kralım? Bence Haçlılar ve Bizanslar ciddi Gazi Nausa'yı fethedelim. Gazi Mausa. Orası bizim olmalı. Orası bizim olamaz. Lanet olası Bizans'ın. Hayır Bizanssızlar. Bizansızlar Kahpe mı? Bizans. Kahpe Bizans. Evet abi gerçekten çok güzel manzara ya. Şaka bir Vallahi yana. yemin ediyorum var ya şurada oturup kahve içesim geldi benim. Ya şuradan gitmek istemiyorum ben. Vallahi ben anlamadım bu yolu. Sana bir şey diyeyim mi? Acayip derecede uzak. Çok uzakmış ya. Yollar çok tehlikeli. Yani bu kadar açıkçası uzun olduğunu bilseydik Gelmezdik. gelir miydik sen? Arkadaşlar şöyle söylüyorsunuz, kendi başınıza buraya gelemezsiniz. Araç kiralasanız bile kendi başınıza bu yolu gelemezsiniz. Çünkü soldan aktığı için çok tehlikeli. Yani buraya kadar şu korkusuyla geldik. Araba çıkmaz inşallah, araba çıkmaz inşallah. Çok dar bir yol. Zaten şeyi gördünüz, yolu gördünüz. Şu anda kayışın üstündeyim arkadaşlar. Bu tankın kayışı, demir kayış. Görüyor musunuz ne kadar uzun? Ve tank da hemen aşağıda. Tanka geldik arkadaşlar. Burası Beş Parmak Dağları. Beş Parmak Dağları'nda bulunan tank. Şöyle söyleyeyim sizlere. Bir şey vardı. Bir konusu var bu tankın. Birincisi söylentiler var. İkincisi internette yazılanlar ve hemen şurada karşımda gördüğünüz yazı. Yani orada anlatılıyor ne olduğunu. Öncelikle internette yazılanı, şurada yazılanı nasıl anlatacağım sizlere. 70 yaşındaki Abdülkadir Kurt 2 erle beraber bu tankı buraya çıkarmışlar. Şoför Abdülkadir Kurt'muş. 70 yaşında tankı buraya çıkarmış ve düşmanı vurmak için tankı dağın zirvesine neredeyse çıkarmış ve yamaca inmiş. Buradan düşmanı vurmaya çalışmış değil mi? Düşmanı vurmuş burada. Diğer söylenti ise böyle bir şey yok diyorlar. Yani birkaç tane burada yaşayan halktan duydum bunu. Tanklar savaşa doğru giderken bu tank bunun kayışı kopuyor yolda. Burada tam şurada kayışı kopuyormuş. Kayışı koptuğu için de diğer tanklar arkadan itip
bu tankı böyle yamaca doğru şey yapmışlar, itmişler. Burada kalmış, diğer tanklar yollarına devam etmişler. Savaş bölgesine doğru devam etmişler. Böyle de bir söylenti var. Hangisi doğru, hangisi yanlış bilmiyorum. İkisini de sizlere anlatmak istedim. Hatta o zamanlarda komutan soruyormuş ya kendisine, hani evladım diyor, sen bu tankı diyor nasıl buraya çıkardın diyor, nasıl geldin diyor. Komutanım diyor, o anda diyor yol bana diyor dümdüz gözüktü. Ve Rumlar kaçarken arkalarından sıka sıka buraya kadar geldiğimi sonradan fark etmemiş. Aynen, hiç Yani fark tepeye etmemiş. kadar gelmiş. Tabii. Buradan onlara ateş etmiş. Hatta sonra Yani düşmanları geriden vurmak için tankı yan yatırmış diye bir yazı vardı orada, Evet. İnternette yazılan. Aynen, hatta sonradan komutan Bombalamış diyor, orayı. evladım diyor tekrardan diyor bu tankı düzeltin diyor. Ondan sonra diyor tekrar dönelim diyor. Komutanım diyor, ben diyor bir daha diyor bunu düzeltemem ki diyor. Ben buraya nasıl çıktığımı bile bilmiyorum diyor. Ben şuna inanıyorum arkadaşlar. Siz ne düşünüyorsunuz bilmiyorum. Yorumlarda yazabilirsiniz bunu. Bence kayışı kopmuş. Arkadan tankı itmişler. Buraya bırakıp yollarına devam etmişler. Bir şey söyleyeyim mi? Tank çok büyükmüş. Gerçekten çok büyük. Benim gördüğüm, ben tanklar falan gördüm. Özellikle Azerbaycan'da Ganimetler Parkı'na gittim. Orada da tank vardı. Bu baya devasaymış ya. Bir de çok Bayağı değişik çok ya, değişik geniş bir ve tank. büyük. Aynen. Arkadaşlar dağın başında bir yerde böyle küçük bir şeyler gördük. Evler gördük. Herhalde burada birileri yaşıyor. Hayvan besliyorlar. Şöyle çok merak ettim. Çok güzel ya. Muhteşem bir koku var şu anda. Çim kokusu. Bu hayvanlar için çok verimli bir yer. Oğlaklara bakın. Ey 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 ey. Ay gel lan. Emin ederim keşke buralarda böyle küçük bir ev yapacaksın. Değil mi? Burada, şu ortama Bak güzelliğe yapmışlar baksana işte ya. bak. Değil mi? Yapmışlar. Ben o Doğayla yüzden iç içe abi bir ya. bakalım dedim ya. Şu yeşilliğe Muhteşem baksana, ya, mükemmel vallahi. ya. Dağın zirvesindesin Huzura ve böyle bir baksana ya. evde yaşıyorsun. Hayvanlara bakıyorsun. Hayvanları besliyorsun ve hayvanlar için muhteşem bir yer. Her yerde çim var baksana. Çok verimli değil mi? Huzurlu ya. Ya baksana yemyeşil ya. Şu manzaraya, şu sese bak. Sadece şu sese bak. Bak. Çan sesi var ya. Ay 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 gel gel. Ay 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 ay. Ay ay. Bak nasıl bakıyor bize, bak buna bak. Buna bak nasıl bak. Bak bak. Kral sakin ol, bir şey Bak bak bak. Şöyle bak. Ay şu fotoğrafı yakalamalısın. Ne bu lan? Şu fotoğrafı yakalamalısın. Hayır yeme hayır. Hayır. Gel ye. Parmağımı yemiyor şu anda. Merhaba. Çok seviyorum hayvanları ya. Böyle zirvedesiniz, hayvan besliyorsunuz. Burada Evet. yatıp kalkırsınız. Evet. Burada. Ne kadar güzel ya. Ne yapalım, işimiz. Belki dünyadaki çoğu insanın özendiği bir şey. Ama zor kısımları da var Çok. tabii ki. Çok. Güzel yanları olduğu gibi. Evet. Güzel yanları ne, kısa şeyleri ne böyle Vallahi zor yanları? Zor yanları doğum zamanıdır. Aa keçilerin Yani falan. doğum zamanıdır. Zor şeyleri yazın artık kolaydır. Çünkü yavrular evde, anneleri dağa gidiyor, akşamüstü dağa giderler, sabahleyin gelirler. Oo. Onları sağarık, sütünü, peynir ellim yaparık. Ne güzel. Onları Öyle. Evet. satarsınız zaten. Ben Fuat bu arada. Ben de Rifat. Çok memnun oldum Ben de abi vallahi. memnun oldum. Çok güzel bir meslek vallahi. İnsanlara çok güzel faydalı ama- şey yapıyorsunuz. Bu pahalılığından bunları yedirmek biraz zordu.
Çünkü çok pahalı yem. Her gün 1500 TL yem parası. Ve veriyor çok gidiyor bunlar. yem, doğrudur. Türkiye'den bekat gelir de veririk kendilerine. Yani buradaki saman Türkiye'den alırız samanı biz 260 TL'ye. Burada Vigo samanı 300 TL. O daha pahalıymış. Oradaki bir torbası 3 torba der. Burada bir torba. Ama bu yeşillik durmuyor değil mi yazın? Yok bu artık şeydir. Şu en güzel zamanı şu an. Bu en güzel zaman. En güzel Evet. zamanı. O yüzden bütün böyle keçiler... Ama bunu kuruyunca bu çiçeklenir, bu tohum olur. Evet, Bunun tohumları yazın zaten bilin şey gibi, arpa buğday gibi dökülür. dökülür altı. Onları hep toplar şeyler, hayvanlar. Ha, toplar yerler, Evet. onları yerler. Geliyorum Sabiha. Kolay gelsin size. Sağ olun. Galiba aile olarak buradasınız. Evet, aile olarak. Ha, ne burada. güzel, ne güzel. Hayırlı işleriniz Çok olsun. teşekkür ederim. Bereketli geçsin. Sağ olun. Kendinize çok iyi bakın. Tabii. Çok memnun oldum. Ben de memnun oldum. Teşekkür Hadi ederim. bay bay. Vallahi Girne'yi göstereceğim size diye daha Girne'ye gidemedik. Bazı yollar var, kötü yollar, çok sıkıntılı yollar ama o yollar böyle güzel yerlere çıkabiliyor. Bu da zaten işin güzel tarafı. Yolculuklarda, gezilerde en güzel yanları. Evet arkadaşlar, şimdi Girne'ye geldik en sonunda. Vallahi dağdan inmek çok zor oldu. Yollar çok dar. Yavaş yavaş inmek zorunda kaldık. Çünkü karşıdan araba gelirse çok tehlikeli olabiliyormuş. Şu anda Girne'nin en eski yerlerinden bir tanesindeyiz. Kaledeyiz. Ya kaledeyiz ya da kalenin çevresindeyiz. Zaten kale surları da orada. İnsanlar kale surlarına çıkabiliyorlar. Şöyle kale kuleleri. Şu taraf çok eskiydi. O taraftan arabayla geldik. Araç park etmek için yer bulmak çok zor bu taraflarda. Yani özellikle şu Girne tarafında araç park yeri bulmak aşırı zormuş. Girne'de Gazi Mausa gibi tatil merkezlerinden bir tanesi olarak geçiyor. En önemli tatil merkezlerinden biriymiş burası. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin turizmin başkenti olarak da geçiyor burası. Lefkoşa'daki yaşayan insanlar olsun, turistler olsun özellikle buraya geliyor ve burada Haziran aylarında aşırı derecede konserler ve etkinlikler düzenleniyormuş bu Girne'de. Girne'de daha çok oluyor. Bu Lefkoşa'da da oluyor. Gazi Mausa'da da oluyor ama en çok Girne ve Gazi Mausa'da oluyor. Etkinlikler, konserler, festivaller. Yapısına bakar mısınız ya evlerin? Çok güzel değil mi böyle dönüyor? Şu anda akşama doğru, yani bir yarım saat sonra güneş yok olacak. Karanlık çökecek. Vallahi aslında bizi oyalayan şey oldu, yol oldu, tank oldu. Tankı bulmak çok zor oldu. Hatta bir ara şey dedik, acaba kaçırdık mı tankı, görmedik mi? Hiçbir levha falan da yok. Sadece bazı kısımlarda küçük bir levha koymuşlar orada. 3 kilometre, 10 kilometre bilmem tanka gider diyerekten levhalar koymuşlar da bazı yerlerde de levha göremedik. Levha göremeyince herhalde kaçırdık dedik. Hatta bir ara şeyden vazgeçtim. Hani tank olmasa da olur kafasına girdim. Yeter ki Girne'ye gidelim, Girne'yi göstereyim gün yüzüyle, karanlık çökmeden. Sonunda geldik çok şükür. Önce bir burayı göstereyim sizlere. Ondan sonra şu surların üstüne çıkmak istiyorum. Surları göstermek istiyorum sizlere. Deniz manzarası, sahil çok güzel görünüyormuş. Hatta böyle gelmişken sizlere fiyatı da göstereyim arkadaşlar. Buradaki restoran fiyatlarını göstereyim hemen hızlı bir şekilde. Bunlar TL bazında 550 TL, 620 TL. Kuzu pirzola 1100 TL. Et şiş 1100. Ben böyle çeviriyorum. Siz durdurabilirsiniz arkadaşlar ekranı. Şöyle geçeyim ben. Yoğurt 190 lira. 190 lira yoğurt. Espresso 100 liradan başlıyor. Galiba en ucuz espresso arkadaşlar. Gelmişken buradaki fiyatları da gösterdim sizlere, restoran fiyatları. Ama şu anki bulunduğumuz kısım çok pahalı olan bir kısım. Şu anda sahil kenarındayız.
Burası yazın tıklım tıklım oluyormuş. Çok kalabalık oluyormuş burası. Evet, saat turumuz var, gezelim sizle. Kolay gelsin. Teşekkür Sağ olun. ederim. Burası çok kalabalık oluyormuş. Yani Bayağı. yazın daha hareketli. Şu anda bile çok kalabalık geliyor bana. Yok, cumartesi pazar bundan kalabalık olur, çok olur. Bu da az, çok az Bu hali. az. Hafta içi. Çok az. Bu şeyde, bu sezonda bile çok kalabalık oluyormuş o zaman. Cumartesi pazar günleri olur. Tekne turu mu düzenliyorsunuz? Tekne turu düzenliyoruz. Ne kadar düzenliyorsunuz bir kişi için? 200 lira yeterli olur. 200 lira kaç saat sürüyor? 45 dakika, sen ne yapıyorsun, kayıt mı aldın? Evet. Müsaade var mı? Öyle Yok, direkt hayır. çektim de. Kayıttaydı zaten. Ha, olur olur. Şöyle ne yapıyorsunuz abi? Turluyorsunuz. 45 dakika, 1 saat boyunca gezdiriyoruz siz işte. Les Ambasador, Jasmine, Yılan Adası. Kalenin önünden de panoramik bir görüntü alıp limana geliyoruz. Baya birçok yeri gezdiriyormuşsunuz. Fena değil, iyi. 200 lira normal. Kolay gelsin Sağ ha. olun. Teşekkür ederim. Güzel olsun. Gelirseniz bunu da yapabilirsiniz. 200 liraymış arkadaşlar bakın. Bu tekneyle böyle tura çıkıyorsunuz. Aslında biraz hani geç olmasaydı yapabilirdim bunu. 200 lira. Merhaba. Merhaba. 200 lira normal geldi bana, bilmiyorum. Bir de arkadaşlar 1974 yılında Kıbrıs Harekatı'na kadar burada Kıbrıslı Rumlar yaşıyordu. 1974'ten sonra çoğu Kıbrıslı Rumlar güneye kaçtı. Çoğu da burada kalmaya devam etti ama göçmen oldular. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kurulduğundan dolayı burada hala yaşayan Kıbrıslı Rumlar mevcut. Şu anda surlara geldik. Böyle bir yol yapmışlar. Hemen sol tarafta da kalenin surları, böyle kale duvarı. Tam da gün batımına denk geldim. Şahane bir görüntü. Evet, gün batımı. Ben de şöyle bir şey. Nasıl Fuat'cığım, beğendin mi buraları? Yaz ayında en hareketli En hareketli yerlerden bir yerlerden, tanesi burası. lokasyonlardan bir tanesi. Bence yaz ayında buraya gelenler mutlaka burayı görmeleri gerekiyor ama çok Kesinlikle. kalabalık oluyordur. Aşırı derecede kalabalık. Belli oluyor zaten. burası. Ve yani hem turistler olsun hem buranın kendi halkı olsun, özellikle Türkiye'den gelenler olsun. Yani adım atacak yer yok zaten burada. Hem denizi çok güzel, hem canlı bir yer, hem tekne turları yapılıyor. Yani buraya gelen insanlar için emin olabilirler ki çok rahat bir şekilde, güzel bir şekilde, istedikleri şekilde eğlenebilme şansları olabilir. Sen de beğendin zaten buraları. Ben beğendim ya, güzel Bak. valla. Ben biliyorum. Ama şu anda hani çok kalabalık yok ya, o yüzden hoşuma gidiyor. Çok kalabalık olursa hoşuma gitmeyebilir. Senin şansına biraz Şu an sakin. Evet. Bence bilmiyorum hani güzel ya, yapısı falan çok hoşuma gitti benim. Mimari yapıları. Zaten Lusignan Krallığı Kıbrıs'ın çok eski krallarıymış hani burayı Tabii ki de, yapan, tabii ki de. yöneten. Tabii ki de. Zaten bunların tamamı şu anda aslında bayağı bir değişiklikler yapıldı. Bundan önce daha farklıydı, bir iki sene öncesine kadar. Ciddi derecede bir değişiklik yapıldı zaten. Şu anda bayağı bir restore edildi. Restore edildikten sonra aslında daha bir güzelleşti burası. Hani herhangi tarihi yapısından bir şey kaybetmiş sayılmaz zaten. Biz de ara sıra vakit buldukça geliyoruz buraya. Özellikle deniz havası almak için. Bu Lusignan döneminde ve Venedikliler döneminde değişikliklere uğramış bu kale. Bayağı restore edilmiş. Evet. Venedikliler döneminde ve Bizanslılar döneminde de bazı değişiklikler olmuş burada. Bizanslılar da kullanmışlar. Evet, kullanmışlar burayı da. Onlar da bir restore edilme sürecinden geçmiş zaten burası. İçinde arkadaşlar zindanlar var, bekçi odaları var bu kalenin içinde. Sarnıçlar var. Zaten sarnıçlar olmazsa olmazlarından bir tanesi Kıbrıs'ta özellikle. Şu manzaraya bakın ya. Gün batıyor şu anda. Tam böyle dağın arkasında kalıyor güneş. Dağın arkasında kaldı. Mersin'den gelenler oradan mı şey yapıyor? Evet, Mersin'den gelenler direkt Hem Silifke'den geliyor. Oradan iniyorlar ya da oradan biniyorlar gitmek. Silifke'den gelenler, Mersin'den gelenler oradan. Tabii. Gemiyle değil mi? Aynen. Yükler falan her şey oraya geliyor. Hepsi oradan geliyor. Bu da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti için önemli bir liman kenti olarak da geçiyor. Suyu da çok güzel diyorlar. Aşırı güzel diyorlar. Hatta Gazi Mausa'nın da suyunu çok övüyor. Hatta bakın su çok temiz arkadaşlar. Ege'deki denize, sahil. Evet. Ege'deki sahillere çok benziyor. Ve zaten Suyun dibi falan çok rahat görünüyor. gözüküyor ya.
Temizmiş. Buraya siz yüzmeye falan geliyorsunuz herhalde. Tabii biz sürekli geliyoruz normalde. Burada zaten Yazın yüzmek full için buradayız. çok fazla alan var. Özellikle o girişte ben sana gösterdim, birçok yer var. Mesela bizim sürekli gittiğimiz Escape olsun, birçok otellerin plajları olsun. Ama burada hiçbir şekilde o tarz bir sıkıntı çekebilme ihtimalin yok. Her tarafın deniz zaten. O açıdan büyük bir avantaj ama deniz de çok temiz. Evet, çok Gerçekten temizmiş. yani. Yani aşırı bu derece şeyler temiz. olmasına rağmen, tekneler olmasına rağmen deniz çok kirli değilmiş. Ya kirli olmamasının sebebi de şimdi birazcık da bilinçli bir halk olduğu zaman açıkçası. Evet. Yani insanlar oldukça özveriyle yaklaşıyorlar. Kirletmemeye çalışıyorlar. Hani Kapalı Maraş tarafları, Evet, keza evet. oralar zaten acayip derecede Çok çok temizdi temiz, ya, aşırı onu derecede gördüm temiz. Zaten buranın denizini biz, değil mi Ferhat? Sürekli geliyorduk. Aşırı Tabii, derecede geliyoruz. çok güzel. Yazın zaten hep buradayız. Burada yüzmek için, işte vakit geçirmek için hep buralara geliriz Gece zaten. hayatı burada, biliyor musun? Gece hayatı burada dönüyor her Dürüst şey, değil mi? konuşmak gerekirse şimdi bizim kaldığımız bölge, şimdi Lefkoşa bölgesinde kalıyoruz. Şimdi Mavosa'da da yaşadım. Sakin kalıyoruz Evet çok. buraya göre. Şimdi Girne'de de kaldık bayağı bir süre, bir iki sene falan burada yaşadım. Ya bütün her şey Girne'de. Öğrenciler için de güzel oluyor. Öğrenciler Böyle için yakın zaten 15 kilometre. Yani Kıbrıs'a geleceksen ilk önce geleceğin yer Girne'dir. Girne. Yaşamak istiyorsan Girne. Evet. Gece hayatı olsun, normal deniz olsun, vakit geçirebileceğin envai çeşit şey var. Hiçbir şekilde sıkıntı yaşamazsın. En pahalı Gel. bölge diyebiliriz. Ama Pahalı, çok pahalı. en pahalı Girne'dir. Ama en keyifli de en Birisi vakit ben geçirecek dikenine yeri- katlanacak. Tabii. Fuat. Yani tatil falan yapacaksan ona bakmayacaksın. Gülü seven dikenine katlanacak. Evet. Başka çaresi yok. Buraya geliyorsan Tabii. o masrafları zaten şey yapmayacaksın kendine. Mesela Hak ediyor zaten Hesaplamayacaksın. ya. öğrenci kiraları olsun. Ev kiraları da çok Evet, pahalı burada. öğrenci Ha, kiraları orada çok pahalı. değinebiliriz Öğrenci aslında. çok pahalı burada. Hı hı. En Burada pahalı- otel de çok pahalıymış. Ben onu internette bakınca fark ettim. Bayağı pahalıymış. kiraları 1500'den başlıyor geceliği. Mesela Lefkoşa'da mesela benim ev için pahalı dedik ya. Burada mesela doğal olarak en normal dairenin fiyatı zaten bu şekilde. Çünkü buradaki normal bir 1+1'ler bile şu anda Aynen. ve 400-500 sterlinden başlıyor. Yani 25 bin, 25 Of, bin de of, kabul of, ediyor. Tabii, Çok tabii. Bir pahalıymış. de o da zaten bu tarz merkezi yerlerde de değil aynı zamanda. Hani bahsettiğimiz yerler birazcık daha bu limana uzak olan yerler. Hani onun dışında ev kiraları Tabii. bayağı pahalı diğer bölgelere Aşırı göre ama o da pahalı. normal. Ayrı zaten Aynen. öyle. Ama normal. Çünkü bölge zengin. Çok Başka da şey yok. bu turistin çekmesinin en büyük nedenlerinden bir tanesi de kumarhanelerin olması Girne'de ve imkan olması. Mesela liman şehri, ne bileyim sahil var. İnsanlar daha çok burayı tercih eder. Kasinonun olduğu bütün bölgeler. Zaten turist çekiyor. Turistler de kasino ve kumarhaneler için Farklılık. geliyor. Çok ciddi bir O yüzden farklılık turist katıyor. çok alıyor burası. Çok fazla Çok turist var kalabalık burada. oluyor. Zaten her köşe başına hemen hemen kasino var. Evet ben Birçok fark ettim. Girne bölgesi tam birazdan. Ekranda bile reklamları var. her yerde. Çok garip geldi Geliyoruz, bana, değil biliyor mi? musun bu? Şimdi Türkiye'ye kıyasla baktığın zaman o diyorsun kasino ama burada Evet. gerçekten envai çeşit. Ha bir de kasinolar da hani otellere bağlı. Hani bir tarafta konaklama yeri, bir tarafta oyun oynamak isteyen yerler. Ama o kadar güzel ki, o kadar geniş ve büyük yapıyorlar ki otellerini. Hani herhalde hiç kasino ile ilgisi olmayan insanlar bile eminim buraya geldiği zaman birazcık böyle şey olabiliyorlar ama ne diyoruz? Uzak duruyoruz öyle Evet şeylerden arkadaşlar. uzak duruyoruz Hiçbir şekilde. arkadaşlar. Burada da eminim ki çoğu müşteriler yani turistler kasinoya geldiğinde yani otelde o kadar olanak sağlanmış ki onlara artık buralara gezme bir ihtiyaç duymuyorlar. Yani limana olsun buraya. Her şey var içeride. Orada her şey mevcut. Her şey zaten. ayaklarına Biz buraya bile geliyor. gelmiş- Sauna var, Her şey. havuz var, oda Plajından var. tut, sahilinden Evet. tut, yeme içmesinden tut, her şey mevcut olduğu için turistlerin çoğu belki de %70'i 80'i buraları bile bilmez belki. Arkadaşlar böyle zaten karanlık çöküyor. Karanlıkta da çok bir şey görünmez, gözükmez. Buranın gece hayatını sizlere göstermek isterdim ama bunu anlattım sizlere. Yani gece hayatı hareketli oluyor. Şu an çok hareketli olmadığı için de çok bir şey gösteremeyeceğim sizlere. Bir yaz, Haziran ayında olsaydık veya Temmuz ayında olsaydık, yaz olsaydı daha bir hareketli olabilirmiş gece hayatı, gelirdi. Bu videoyu buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Hakkınızı helal edin eğer sıktıysam. Biraz uzun bir gün oldu bizim için açıkçası. Ta yukarıdan aşağı geldik. Biraz spontane de gezdik oraları. Bu kadar. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bu videoyu beğenmeyi
yorum yapmayı da unutmayın arkadaşlar. Bu arada mobil uygulamasından izliyorsanız yorum kısmını sola kaydırdığınızda Hype puanı var. Oradan bana Hype puanı gönderebilirsiniz. Tamamen ücretsiz, beğeni tuşuna basıyormuş gibi Hype puanı gönderebilirsiniz. Dediğim gibi kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.